Barış henüz 25 yaşında. Sabah uyanıyor ve kendini dünyanın en zengin insanı gibi hissediyor. Çünkü telefonuna gelen mesajda maaşının yattığını görüyor. Hemen kalkıyor, hazırlanıyor. En sevdiği kafede 150 liraya bir tane kahve alıyor. Kahvesini yudumlarken gözleri vitrinlere takılıyor. Bir vitrinde çok hoşuna giden bir ayakkabı, diğer vitrinde de yeni çıkan son model elmalı telefon. Şu ana kadar her şey harika gidiyor ama Barış şunun farkında değil. Sadece 1-2 saat sonra cebindeki paranın aslında %70'i Barış'a ait olmayacak. Barış o gün aslında sadece bir telefon veya bir ayakkabı almadı ya da bir kahve içmedi. Finansal özgürlüğünden tam tamına 3 yıl ve daha fazlasını çalmış oldu. Bugün sizlere yatırım yapamamanın gerçek sebebinin para olmadığını elimden geldiğince örneklerle anlatmaya çalışacağım. Sebep para mı? Yoksa işin içinde başka gerçekler de var mı? Hep birlikte bunu sorgulayacağız. Kısacası kendimize finansal reset atacağız. Hadi başlayalım. Birinci bölüm olarak hak ettim tuzağı diye bir başlık buldum. Çünkü gerçekten bir tuzak. Maaş günü aslında hepimize bir gelir kapısı gibi görünüyor değil mi? Ama aslında öyle değil. Hepimiz için bir dopamin kaynağı, mutluluk kaynağı. Bütün ay yaşadığın stresi bir şeyler alarak iyileştirmeye çalışıyorsun belki. Ama peki ya yatırım? Yatırım aklının ucundan bile geçmiyor. Neden biliyor musun? Çünkü biraz önce anlattığım hikayedeki aldığımız ayakkabı ve telefon bize anında mutluluk veriyor. Ama yatırım ise uzun vadeli, sabır isteyen, meyvesini yıllar sonra toplamaya başlayacağımız bir olgu. Her ay aynı cümle. Bu ay çok çalıştım, biraz kendimi şımartayım. Maaş günü hepimizde olan bir psikoloji var aslında. Biraz önce bahsettiğim gibi hak etme psikolojisi, yani tuzak. Ödül gecikmesi asla yok. Hemen anında mutlu oluyoruz. Burada şöyle bir cümle söylemek istiyorum. Eğer kendini ödüllendirme sıklığın, yatırım yapma sıklığından fazlaysa sen aslında kendi geleceğini göz göre göre yağmalıyorsun. Kendi geleceğini feda ediyorsun. Geçelim ikinci bölüme. Görünmez sızıntılar. Evet, çok fazla görünmeyen sızıntı var gelirimizden giden. Parayı kaybetmiyorsun. Paranın nerede olduğunu bilmiyorsun. Aslında yatırım yapmak için çok zengin olmana gerek yok. Ya da çok büyük paralarla yatırım yapmana da gerek yok. Bunun da farkında değilsin. Sadece birazcık daha az saçmalaman gerekiyor. Neden mi? Bütçe yok. Harcama takibi yok. Gelirin arttığı anda zihninde hemen ampul yanıyor. Eşittir giderin artması var. Bu yüzden yatırım yapamıyorsun. Beynin programlanmış resmen buna. Hemen bir örnek vereyim. İlk başta Barış ne yaptı? Sabah uyandı, maaşı yatmıştı, mutluydu. Hemen üzerine bir şeyler giydi ve gitti. En sevdiği kafeye oturup 150 liraya kahve aldı, oturdu. Hiç düşündün mü? Her gün 150 lira, ayda 4.500 lira yapar. Bu para yılda 54 bin lira yapar, 10 yılda 540 bin lira yapar. Bu aylık 4.500 lirayı bileşik gelir alabileceğin, ismi önemli değil, herhangi bir yatırıma yatırsaydın 10 yıl sonunda bileşik getirinin gücüyle yaklaşık 2 milyonla 2,5 milyon TL arası paran olurdu. Şunun farkında değilsin. Belki sen o kahveyi her yudumladığında gelecekteki evinin peşinatını içiyorsun. Belki de finansal özgürlüğünü bırakıyorsun o kahve fincanına. Diğer bir maddemiz de şu: sahte zenginlikler. Barış'ın yatırımı yok. Senin yatırımın yok. Ama cebinde 100 bin liralık, 150 bin liralık telefon taşıyorsun. Neden? Nedeni çok basit. Çünkü bize hep bu aşılandı. Dar gelirli olmanın ayıp olmadığı ama dar gelirli gibi görünmenin ayıp olabileceği aşılandı. Bir topluma girdiğin zaman üstün başın en şık olsun diye aşılandı. Telefonunu masaya koyduğun zaman elmalı telefon denmesi aşılandı. Neden biliyor musun? %90'ı bunun sosyal medyayla oldu. Influencer kültürü deyin, gösteriş için yapılan harcamalar deyin, kıyaslanma artı eziklik hissi deyin, sözün meclisten dışarı. Ne derseniz deyin. Dışarıdan zengin gibi görünenler aslında işlerinde yoksuldur arkadaşlar. Çünkü gerçek zenginler, yatırım yapanlar, zihniyeti oluşmuş insanlar zenginliklerini göstermek istemezler. Ama bunun tam tersi olan insanlar da gösteriş yapmak için ellerinden geleni yaparlar. Aslında tamamen bir elbise giyiyoruz üstümüze ama elbise bize ait değil. Bunun farkında bile değil. Başkalarını etkilemek için sevmediğin insanlara, sahip olmadığın paralarla, ihtiyaç duymadığın şeyler alıyorsun. Gerçek zenginler bunlarla uğraşmaz arkadaşlar. Gerçek zenginler varlık inşa eder. Sahte zenginler de sadece vitrin. Şimdi gelelim diğer maddemize. Hani en başta dedim ya, finansal reset çekelim kendimize diye. İşte geldik oraya. Peki bu döngüden nasıl çıkacağız? Nasıl yatırım yapmaya başlayacağız? Yatırım yaparken
yaparken nelere dikkat edeceğiz? Aslında çok basit. Öncelikle bütçeni bileceksin, maaşını bileceksin ve harcama takibi yapacaksın. Bakın, en ufak bir aldığınız sakızı bile bir ay boyunca not edin sadece. Aldığınız sakızı bile. Her şeyi mutlaka not edin. Bir ay sonunda geriye dönüp baktığınızda aslında o küçük diye gördüğünüz paraların ne kadar büyük paralar olduğunu anlayacaksınız. Sadece bir ay bunu yapın. Önce kendinize ödeme yapın. Maaşınız yatar yapmaz yatırım tutarınızı ayırın. Yatırım bir fatura gibidir. Ertelenmez. Faturayı ödemezseniz nasıl elektriğiniz, suyunuz, telefonunuz kesiliyorsa yatırım yapmazsanız da geleceğiniz kesilir. Gelelim şimdi en önemli maddelerden birine. Benim çok sevdiğim bir kural. 24 saat kuralı. Bir şeyleri almadan önce 24 saat sabredin. Bekleyin. Düşünün. Buna gerçekten ihtiyacım var mı diye düşünün. Ama gerçekten düşünün. Göreceksiniz, çoğu şeyi almaktan vazgeçeceksiniz. Çünkü ihtiyacınız yok. Bunun farkına varacaksınız. Bu farkındalıkla yaşamaya başlayacaksınız. Karşımıza çıkan en çok bahanelerden biri de param yok bahanesi. Güzel kardeşim, çalışıyorsun, paran yok, 100 liran da mı yok? 100 lirayla başla ya. 100 lira yatırımla başla. Ama bugün başla. Biraz önce kahve örneği verdim değil mi? Ayda 4.500 lira 10 yılda nerelere geliyor? Senin 100 liran da ayda 3.000 lira yapıyor. 2 milyon olmayı versin de 1,5 milyon oluversin. Kötü bir para mı 1,5 milyon? O yüzden param yok bahanesini ve diğer saydığım maddeleri lütfen irdeleyin arkadaşlar. Bunlar bence çok önemli maddeler. İşte aslında bu kadar basit yatırım yapmak. En başta anlattığım hikayede ismi Barış koydum. Kendi ismimi koydum. Ama Barış aslında kimse değil. Kafadan attığım bir hikaye. Gerçekten ne? Barış sensin. Barış benim. Barış o. Barış gibi insanlar çok fazla. Ama artık onun gibi davranmak zorunda değilsin. Zaten onun gibi davranırsan şu durumda, şu ekonomide, ülkenin durumunda vay haline. Para kazanmak bir yetenektir. Gerçekten büyük bir yetenektir. Ama parayı yönetmek çok ayrı bir yetenektir. Üst düzey bir yetenek ister. Şimdi ben de size buradan bir soru sorayım. Hepiniz yorumlara yazın. Bu anlattığım olaylardan hangilerini yaşıyorsunuz? Hangi tuzaklara düşüyorsunuz? Hangi yanlışları yapıyorsunuz? Ya da tam tersi olabilir. Bu yazdığım olaylara düşmeyeniniz var mı? Bu yazdığım olayları yaşamayanınız var mı? Yatırım yapanlarınız var mı? Bunu çok merak ediyorum. Eğer bu anlattığım olayların içinde olanlar varsa şunu bilmeliler ki bu yaptıklarınız geleceğinizi yavaş yavaş elinizden alıyor arkadaşlar. Lütfen bir an önce silkelenin. Aslında bu kadar basit olan bir yatırım yapmaya başlayın. Geleceğinizi eritmeyin. Geleceğinizi bir fincan kahveye, bir telefona, bir ayakkabıya yedirmeyin diyelim. Çok fazla da sözü uzatmayalım. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı, hype'lamayı unutmayalım. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum merakla. Beni buraya kadar izleme zahmetinde bulunduysanız çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.